Sana şimdi söyleyeceğim şeyi duyunca belki de bugünden sonra hayata aynı gözle bakmayacaksın. Çünkü dünyanın en büyük hapishanesinin demir parmaklıkları yok, duvarları yok, gardiyanları bile görünmüyor. Yine de milyarlarca insan her sabah aynı saatte uyanıyor, aynı yerlere gidiyor, aynı kurallara uyuyor ve bunu özgür iradesiyle yaptığını düşünüyor. Peki ya bütün bunlar tesadüf değilse? Ya sana özgürlük hissi verilirken aslında sadece seçebileceğin yollar önceden belirlenmişse kim böyle bir düzen kurmak ister? Ve bundan en çok kim kazanç sağlar? Bir çocuk doğuyor, daha konuşmayı öğrenmeden nasıl yaşaması gerektiği öğretiliyor. İyi bir öğrenci ol, iyi bir çalışan ol, kurallara uy, sorgulama, risk alma, sistemin dışına çıkma. Sonra yıllar geçiyor, sabahın karanlığında evden çıkıyor, akşam hava kararmışken eve dönüyor. Hayatın en güzel saatlerini başka bir düzenin çarklarını döndürmek için harcıyor. Ve buna da normal hayat deniliyor. Ne garip değil mi? Normal dediğimiz şey gerçekten normal mi acaba? Yoksa bize normal olduğu inandırılan şey mi? İşin en ilginç tarafı ise bu düzen zorla devam etmiyor. İnsanlar onu kendi elleriyle ayakta tutuyor. Yani biz kendimiz bu sistemi ayakta tutuyoruz. Çocuklarımızı büyütüyoruz. Onlara iyi bir gelecek hazırlamak istiyoruz. Sonra bu çocuklar aynı yolları tekrar tekrar yürüyorlar. Sanki görünmeyen bir makine kendi çalışanlarını kendi üretiyor. Ve bu döngü hiç durmadan devam ediyor. İnanılmaz değil mi? Peki bu sadece modern hayatın doğal sonucu mu? Yoksa çok iyi tasarlanmış bir düzen mi? Bu sorunun cevabını kesin olarak bilmiyoruz tabii. Ama muhteşem bir sistem olduğu kesin. Bu düzenin işlemesinden fayda sağlayanlar olduğu da bir gerçek. Belki de en büyük başarı insanları zincire vurmak değildir. Onlara zincirleri unutturmaktır. Çünkü bir insan içinde bulunduğu düzeni hiç sorgulamıyorsa onu değiştirmeyi de düşünmez. Belki de gerçek güç insanların zamanını kontrol etmek. Çünkü zamanını kontrol ettiğin insanın, burası çok önemli, hayatını da kontrol edersin. Sabah, iş, akşam, yorgunluk, hafta sonu, yeni haftaya hazırlanmak ve ömür sessizce tükenir. Belki de asıl soru şu değildir. Bu sistemi kim kurdu? Asıl soru şudur. Ben gerçekten kendi hayatımı mı yaşıyorum yoksa bana öğretilen hayatı mı tekrar ediyorum? Çünkü özgürlük sadece yürüyebilmek değildir. Özgürlük kendi yolunu seçebilmektir. Bazen aklıma şöyle bir düşünce geliyor. Acaba bu düzenin içinde ömrünü tüketenler mi daha özgür yoksa artık hiçbir şeye mahkum olmayan ölüler mi? Ve belki de en tehlikeli hapishane içinde olduğunu fark etmediğin hapishanedir. Belki de en büyük zincir görünmeyen zincirdir. Beni buraya kadar dinlediysen şimdi sana tek bir soru soruyorum. Bugün verdiğin kararların kaçı gerçekten sana ait yoksa sen de farkında olmadan kusursuz işleyen bir düzenin parçası mısın?